Merhaba dostum, ben Matnela. Güzel ve gerçekçi grafikli oyunlar. Duyunca hepimizin yüzünü güldüren, ince grafik detaylarıyla gözümüzün pasını alan, zayıf telefonları öldüren, güçlü telefonları güldüren, eski oyuncular neyse de onların gözünde hala en gerçekçi oyun Half-Life, yeni oyuncuların ilk tercihlerinden olan oyunlardır. İşte bugün de hepimizin gününü şenlendiren ve sadece grafikleriyle değil, içeriğiyle, oynanışıyla, her şeyiyle üstün olan kaliteli tam 9 tane oyun inceleyeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu video bir tane serinin parçası. Kanalımızda bunlar gibi 10 numara gerçekçi grafikleri olan oyunları tanıttığımız bir sürü video var. İstersen onları da göz atabilirsin. Ayrıca bu tür grafik oyunlarını inceleme videolarımızın altına çok daha iyi oyunların olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Kanka büyük ihtimalle demin bahsettiğim diğer videolarda o oyunu söylemişimdir. Yok onlarda da yok diyorsan büyük ihtimalle dolar kurundan uçuk kaçık fiyatları çıkmıştır. Ya da Android'de ya da iOS'ta yoktur. Yok aga öyle de değil diyorsan işte o bizim ayıbımızdır. Harekeliyi basarım. Blade Bound. İlk oyunumuz tepeden baktığımız bir tane rol yapma oyunu. Oyunun ufaktan bir tane hikayesi var. Siz bir tane krallıktasınız. Bu krallığın tamamı esir alındı ve sürekli baskı uygulanıyor sizlere. Siz de halkınızı ve kendinizi kurtarmak için onlarla bir savaşa giriyorsunuz. Ve genel olarak da oyun sizin üstündeki bu baskıyı yaratmak için karanlık bir temada ilerliyor. Oyunu oynayışına geçecek olursak bildiğimiz RPG oyunu. Fakat çok da böyle büyük haritalarda geçtiği söylenemez. Bazı yerlerde küçük küçük zindanlarda da geçebiliyor. Ama genel olarak size belli bir koridorda adam kestiren, hep aynı şeyleri yaptığınız küçük haritası olan bir tane oyun gibi hissettirmiyor. Ve ayrıca da böyle değil. Oyunun kocaman bir tane haritası var ve ayrıca oyunda çok da çeşitli. Düz vuruş hariç 5 tane skill var. Bunların hepsini toplayıp kombolar yapabiliyorsunuz ve tabi kahramandan kahramana kombolar değişebiliyor. Ayrıca düşmanlarınıza göre de kombolar değişebiliyor burada. Mesela bazı kombolar geniş alana hükmetmek içinken bazı kombolar ise bosslara falan ani vuruşlar için. Oyunun grafiklerine bakacak olursak oyunda 10 numara bir grafik izlenmiş abi. Aslında oyunun grafiklerinde çok da bir gerçekçilik yok. Zaten bir hayal dünyasına geçiyor. Fakat adamlar bu yerlere oldukça detaylar vermişler ve oldukça ayrıntılı şeyler çizmişler. Ve ayrıca diğer RPG oyunlarında olmayan şöyle bir şey de var. Oyunun kamerası yukarıda ve havadaki bazen bir tane ampulü falan görebiliyorsunuz veya kameranın önüne bir tane ağaç geçebiliyor. Yani o ortamın içinde gibisiniz. Diğer RPG oyunlarında böyle bir şey olmaz. Direkt önünüz açık olur ve direkt siz kahramanı görürsünüz ve önünüze hiçbir şey geçmez. Fakat bu oyundaki bu ayrıntılar bile sizi olayın içinde olduğunuzu ikna ediyor ve o detaylı grafikler eşliğinde oynamanızı sağlıyor. Ayrıca oyunun çok da güzel bir optimizasyonu var. Zaten oyun çok da fazla bir telefon istemiyor. Düşük telefonlarda bile çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve neredeyse hiçbir telefonda da kasmıyor. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak dediğim gibi çok düşük özelliklere sahip telefonlarda bile oynanabiliyor ve 3 GB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Forgotten Anne. Aslında Forgotten Anne diye okunuyor da daha benim İngilizce bunu kavrayacak durumda değil. O yüzden böyle devam edelim. Bu oyunda unutulmuş bir tane yerde hapsolmuş bir tane kızı kontrol ediyorsunuz. Hafif bulmacalar eşliğinde, hafif de oradan oraya zıplamalı, oradan oraya atlamalı savaşlar eşliğinde sinematik bir tane oynayış üzerinde ilerleyerek insan dünyasına tekrar dönmeye çalışıyorsunuz. Oyunu oynayışı genel olarak bir tane konsoldan kıpırdadığınız ve neredeyse haritadaki çoğu nesneyle de etkileşebildiğiniz bir tane türde. Oyunun grafik yapısına bakacak olursak aslında bu oyunun ilk bakışta böyle çok da amşan bir grafiği olduğu söylenemez. Çünkü gerek oyunun kare kare ilerleyişi gerekse oyunun çizimleri falan zaten onun üzerine temellenmiş bir tane oyun. Ama aslında oyunu birazcık daha ilerledikçe, birazcık daha oynadıkça bu grafik yapısının ne kadar gelişmiş, ne kadar detaylı olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü oyunun temasına göre üstün performans sergilemiş bir grafiği var oyunun. Mesela bu oyundaki su damlaların o camdan düşüşünü çoğu 3D oyun bile şu anda yapamıyor. Ve bu annenin özel güçleri var. Bunları etkileştirdiğinizde o haritadaki o dağılmalar ve o skill'i kullandığınızın göstergeleri, haritadaki ışıklandırmalar ki özellikle bunlar çok iyi. Hepsi en ince detaylarına kadar yapılmış ve sizi de oyunun içine çekiyorlar. Tabi bu oyunda neredeyse bütün hikaye oyunlarında olduğu gibi şu anda indirdiğiniz yerde ücretsiz fakat full sürümü ücretli, belli bir yerden sonra hikayeyi bitirmek için para veriyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak kanka şimdi başta söylemem gerekiyor da orada unuttuk. Bu videodaysanız birazcık yüksek sistem gereksinimlerine alışın çünkü adı üstünde yüksek grafikli oyunlar. Bu oyunda şu anda fazla bir şey yoktu. Orta sınıfın birazcık daha üstü telefonlarda oynanıyor ve boyut olarak da 1.6 GB'lik bir boyuta sahip. Night Agent. Bu oyuna geçmeden önce şunu söyleyelim. Bu oyun bir anime teması üzerine işlenmiş ve karakterler kesinlikle gerçek değil. Oyunun oynayışına bakacak olursak oyunda bildiğimiz vur, kır, parçala her şey var abi. Siz bir tane karakteri yönetiyorsunuz. Bu karakterle önünüze gelen bir sürü düşmanı parçalayarak dövmeye çalışıyorsunuz. Bunları yaparken de 4 tane skilliniz var düz vuruş hariç. Bunlarla kombolar yapıyorsunuz. Şekilli şekilde hareketler yapıyorsunuz ve karşınızdaki bütün düşmanları indirmeye çalışıyorsunuz. Oyun aslında pek de bir mantığı yok. Düz olarak vur, kır, parçala olarak ilerliyor. Tek mantık olarak bosslar diyebiliriz ve bu bosslar
bosslar da bayağı güçlüler ve hepsinin garip özellikleri var. Bunların açık noktalarını bularak savaşmak veya da karşınızdaki düşmanlar bazen silahla milahla sıkıyorlar. Onların açık noktalarını bularak savaşmak gibi oluyor. Ama oyunun grafik yapısına geçecek olursak orada bir dur diyoruz abi. Çünkü oyun grafikleri oldukça abanmış. Gerek karakterinizin skillleri, gerek vuruşları, gerekse üstündeki detaylar, gerekse çevredeki her şey oldukça detaylı ve güzel. Ve ayrıca oyundaki düşmanlar tabi belli bir yerden sonra hepsi aynı olduğu için birazcık gözünüz alışıyor da hepsi güzel detaylandırılmış ama hepsi aynı tabi. Fakat bosslarda böyle bir şey yok. Bossların hepsi farklı ve hepsi çok güzel detaylandırılmış. Çok efsanevi bosslar. Ama tabi bu oyundaki küçük düşmanların hep aynı şey yaptığı için bir zaman sonra size hep aynı şey yapıyormuş hissiyatı yaratıyor. Tabi bu bir zaman dediğimde bayağı uzun bir süre. Oyunun sistem gelişimlerine gelecek olursak garip bir şekilde büyük ihtimal oyunun grafiklerini biraz daha stilize yaptıkları içindir. Küçük telefonlarda bile çalışıyor. Boyut olarak ise 2.6 GB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Carex Highway Racing listemizin yarış oyunu. Bu oyunda adından anlayacağınız gibi otoyolda yarış yapıyorsunuz. Oyunda otoyolda sürdüğünüz için karşınızda bir anda arabalar falan çıkabiliyor veya bazen karşı şeride falan geçebiliyorsunuz. Bu yüzden bu oyunda oldukça aksiyona doyuyorsunuz diyebilirim. Oyunun grafik yapısına gelecek olursak oyun gerek arabalar olsun gerekse çevre grafikleri olsun hepsinde çok güzel grafikleri denilmiş. Çevrede biraz daha stilistik yapmış, yani çevreye koskocaman böyle dağlar, şehirler falan filan var. Bunlar da birazcık daha basite kaçmış, tamam da arabalarda 10 numara detay inmiş ve yansımasına kadar her şeyini 10 numara yapmış. Ayrıca bu oyundaki arabaları da çok özelleştirebiliyorsunuz. Boyasından motoruna, üstteki kaputundan her şeyine kadar özelleştirebiliyorsunuz. Oyunda günümüze yakın arabalar kullanıldığı için de kendini garip hissettirmiyor. Ve oyunun ana olarak dandik bir tane hikayesi olduğu için sürekli dünyanın her tarafında yarışlar yapıyorsunuz. Mesela bir gün Moskova'nın doğmuş otobanında oluyorsunuz. Bir gün Amerika'nın geniş otobanlarında oluyorsunuz. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlarla çok rahat bir şekilde oynanabilir ve boyut olarak da 1.2 GB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Rocket League Sidewipe. Bu oyunun mantığını bilirsiniz. Zaten çok eski oyunları da var. O günden bugüne de kendini geliştire günümüzdeki en son halini aldı. Böyle dediğime bakmayın. Bilgisayarda çok daha gelişmiş modelleri var da telefonda bu şekilde. Oyunun oynayışı iki boyutlu bir şekilde siz bir arabayı yönetiyorsunuz ve bu arabayla atlayıp zıplayıp bir tane topu kaleye sokmaya çalışıyorsunuz. Yani bildiğimiz araba futbolu. Bunu yaparken tabii çevrim içi modları da var. Diğer insanlarla oynayabiliyorsunuz veya botlara karşı oynayabiliyorsunuz. Veya tek iki kişi değil de birkaç tane kişiyi toplayıp öyle oynayabiliyorsunuz. Yani kalabalık olarak. Bu şekilde farklı oynayış tarzları da var. Ve isterseniz haritayı da değiştirebiliyorsunuz. Bazı engeller falan da ekleyebiliyorsunuz. Ve oyunlar da fazla uzun sürmüyor. 2-3 dakikalık oyunlar oluyor. Bu yüzden de boş zamanlarınızda oynamaya güzel, keyifli bir oyun oluyor. Oyunun grafiklerine gelecek olursak ki asıl olay burası. Oyunda bir kere çok fazla çeşitli araba çeşitleri var. Ayrıca oyundaki arabaları siz özelleştirebiliyorsunuz. Mesela bir tane kamyon seçiyorsunuz. O kamyonu özelleştirip çok şekilli bir şey yapıyorsunuz. Ve oyundaki bu araba detayları falan 10 numara 5 yıldız işleniyor. Ayrıca oyundaki o topun şekli, topun dönme efektleri falan hepsi 10 numara. Yani oraya bile özenmişler. Ama oyunun asıl özen gösterdiği yer efektleri abi. Efektleri oyunun 10 numara. Gol attığınızda, arabanızda fırladığınızda, kaza yaptığınızda, topa çarptığınızda hepsinde 10 numara 5 yıldız şekilli efektler görüyorsunuz. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak oyun orta sınıf ve orta sınıf birazcık daha üstü telefonlarda oynanabiliyor ve boyut olarak da 1.1 GB'lık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Core Fire. Bu oyunu büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Bu yüzden bu video koyasım pek yoktu. Ama aranızda büyük ihtimalle bilmeyenleriniz de fazladır. Oyun oldukça eski bir tane oyun. Adından anlayacağınız gibi bir yere pustunuz. Oradan çıkıp ateş edip tekrar yerinize girdiğiniz bir tane oyun. Oyunda 4 çeşit oynayış şekliniz var. Yakından bir tane adamla taarruz olarak oynuyorsunuz. Uzaktan sniper olarak oynuyorsunuz. Normalde eskiden sadece bu ikisini oynayabiliyorduk. Artık yakın savaş ve hacker savaşı, yani kameralardan falan izlediniz. Dronlarla falan saldırdınız. Bunun gibi savaşlar da var oyunda. Ayrıca oyunda bir map çeşitliliği var abi. Hayran kalırsınız. Bir gün böyle bir bambu ormanlarında savaşıyorsunuz. Sniper'la uzaktan düşman kamplarını falan etkisiz hale getiriyorsunuz. Bir gün trenin arkasına giden bir tane arabanın sırtındasınız. Oradan trenini yok etmeye çalışıyorsunuz. Bir gün bir tane uçaktasınız abi. Yerlere bombalar atıyorsunuz. Bunun gibi oyun ise oldukça çeşitli oynayışlar yaratıyor ve sıkılmanızı engelliyor. Oyunun grafiklerine gelecek olursak oyunun grafikleri zamanına göre bir devrimdi harita. Ama şu an tabi o kadar da çok da bir şey kalmadı. Ama yine de şu anki oyunlarla kıyaslayacak olursak iyi bir grafik seviyesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca oyunda dediğim gibi oradan oraya çok farklı mekanlarda oynadığınız için oynadığınız yerin tarzını falan yansıtacak çok güzel detaylar falan da var oyunda. Yani resmen orada olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Oyunun sistem gelişimlerine gelecek olursak orta sınıf ve üstü bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 758 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Project Rip. Bu oyunda siz bir tane tam donanımlı bir askersiniz ve bir sürü yaratığın olduğu bir tane bölge var. Garip yaratıklar var. Onlar orada ayinler bir şeyler yapıyor işte kendi kafalarına göre. Siz de oraya elinizde pompalıyla tam donanımlı olduğunuz için tabi işlemiyor. Yardırıyorsunuz abi. Tabi bu öldürmelerde öyle böyle çat yere düş falan filan değil. Pompalıyla yakından vurunca patlatıyor. Bunun gibi garip detaylarla oynuyorsunuz. Ki tabi oyun böyle olduğu için de küçük yaştaki arkadaşlar için pek fazla önermem bu oyunu. Oyunun grafik yapısına bakacak olursak oyundaki grafikler 10 numara 5 yıldız abi. Oyun genel olarak karanlık bir tane temada geçiyor zaten.
gece olarak saldırdığınız için etraf karanlık, sadece onların yaktığı ateşler falan filan var. Bir de silahınızın ucundan çıkan ateşler falan da var tabi. Ve yaratıkların üstündeki derilerin ıslak olduğunu bile hissetmenizi sağlayacak o yansımalar, o kan akmaları, o silahın sizi geri çekmeleri, etkileri. Ayrıca o silahın üstündeki yazan amblemler bile en ufak detaylarına kadar her şey 10 numara 5 yıldız hazırlanmış ki ayrıca bu silah kısmı oldukça çok çalışılmış. Tabi karşı tarafta da çok adi durmamışlar. Zaten ortam birazcık karanlık olduğu için birazcık korkunç. Canavarları da onun gibi korkunç yapmışlar ve grafiklerini oldukça detaylı yapmışlar. Ve ayrıca daha demin dediğim gibi canavarları sıktığınızda canavarların yara alması gibi değişik şeyler de yapmışlar. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak yüksek sınıf bir tane telefon istiyor abi. İşte burası birazcık sıkıntı oluyor. Ayrıca o yüksek sınıf telefonlarda bile bazen kasabiliyor. Boyut olarak ise 810 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Knighthood. Şimdi bu oyunun grafikleri görünce siz diyeceksiniz ki lan bu oyun gerçekçi değil, niye koydun? Ama kanki şimdi birazcık sakin ol. Çünkü oyunun grafikleri gerçekçi değil ama 10 numara abi. Oyun oynayışına ufaktan bir bakacak olursak oyun büyük bir tane haritada geçiyor. Siz öfkeli bir tane şövalyeyi kontrol ediyorsunuz. Yani aksiyonu bayağı bol oyunun. Bu şövalyeyle dünyada bir numara olduğunuzu kanıtlamak için oradan oraya oyunun dünyasındaki çeşitli canavarlarla veya çeşitli diğer şövalyelerle çalışıyorsunuz. Oyunun grafiklerine bakacak olursak oyundaki grafik tarzını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Çok da fazla gerçekçiliğe kaçmamış. Ayrıca şunu hatırlatayım, oyun bir şekilde oynanıyor telefonlarda. Ama çok da fazla gerçekliğe kaçınmamasına rağmen, yani stilize bir tarzda grafik yapmalarına rağmen her şeye çok ince detaylarına kadar özenmişler. Gerek gölgelenmesinden tutun efekt kalitesine, düşmanın yaptığı hareketlerden tutun silahınızın üstüne koyduğu desenlerine falan her şeyiyle 10 numara 5 yıldız bir grafik oluşturmuşlar. Ve oyundaki asıl büyük amaç zaten efektler. Ortada özellikle bir durmam lazım. Çünkü oyunda bir efekt var abi. 10 numara 5 yıldız. Silahınız geliştikten sonraki efektleri, zırhınıza vurulduğunda o çıkan kıvılcım efektleri, rakip düşmana vurduğunuzdaki o vuruş hassasiyeti ve efektler hepsiyle görsel dayalı 10 numara 5 yıldız bir iş çıkarmışlar. Ayrıca oyunda sadece kılıçla falan oynamıyorsunuz. Birkaç tane çeşitli var. Ok var mesela. Bildiğimiz düz yumruklar var. Arbalet var. Ya da büyü silahları falan var. Bunun gibi oldukça çeşitli bir silah yelpazesine sahip. Ayrıca oldukça çeşitli zırhlar ve karakterler de var bu oyunda. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak oyun aslında çok da düşük telefonlarda çalışmıyor. Orta sınıf üstü diyebiliriz. Fakat böyle orta sınıf düşük telefonlar arasında bir tane telefonunuz varsa baktığınız ki indiriyor. Sıkıntı etmeyin, indirin. Zaten kasmaz, oyun optimizasyonu oldukça güzel. Ve boyut olarak da 1.5 GB'lik bir boyuta sahip. Hadi son oyunumuza. Modern Combat vs. Modern Combat oyunlarını geçmişten günümüze oynamışsınızdır. Bu oyunda da Modern Combat'ın birazcık daha tasarımını açıp gelecek gözünden olaylara bakmasıyla oluşmuş bir tane oyun karşımızda. Oyunda daha çok mesela sizin anlayacağınız sadece şöyle ifade edebilirim. Counter değil de Valorant gibi. Yani daha çok atlamalı, zıplamalı, hatta duvarlardan koşuş efektleri falan da var. Öyle duvarlardan koştuğunuz, adamın üstüne saldırdığınız, adamı yakından bıçaklayabildiğiniz veya çok çeşitli silahlar var. Uzaktan sniper'la vurabildiğiniz, yakından tarayabildiğiniz veya kılıç falan var. Onlarla kesebildiğiniz. Yani kısacası çok şekilli şukulsa açtığınız 10 numara bir oynayışı var. Oyunun grafiklerine bakacak olursak da grafiklerde geri kalanı bir yanı yok. Gerek silahın geri tepma detayları olsun, gerekse silahın ucundan çıkan şeyler olsun, gerek böyle adamın yakınına gittiğinizde kımırın değişmesi gibi olsun, duvarlardan koşmalar olsun, FPS modu olsun, her şeyle 10 numara 5 yıldız. Bence dediğim gibi oyun Valorant gibi, yani harita olarak çok geniş yerler yok. Oyunun yerinde dolu ve çeşit veya da böyle katlı binalardan oluşan çok detaylı ve kalabalık bir harita var. Bu oyunda bunu çok güzel bir şekilde yansıtmış. Evin duvarlarındaki çatlak izlerine kadar, çizimlere kadar her şeyle 10 numara 5 yıldız bir olay ortaya koymuş. Oyunun sistem gelişimine gelecek olursak orta sınıf ve üst telefonlarda oynayabilirsiniz. Boyut olarak ise 3 GB'lik bir boyutu sahip. Ve arkadaşlar artık videonun yavaştan sonuna geldik. Umarım videodan kendinize güzel bir tane oyun çıkarmışsınızdır. Ama çıkarmadıysanız da merak etmeyin. Videonun başında dediğim gibi bu videolar bir seri halinde. İsterseniz kanalımızdaki diğer videoları da inceleyebilirsiniz. Oralarda kesinlikle vardır. Veya da kanalımıza abone olarak yeni ve güncel oyunlardan sürekli haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bir Discord sunucumuz var. Eğer kullanıyorsanız Discord sunucumuza da gelip bizlerle beraber sohbet edebilirsiniz. Neyse şimdi ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.